Herkese yeniden merhaba dostlar. Sibel Özgür YouTube kanalına hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün meditasyon hakkında konuşacağız. Meditasyon aslında nedir ve ne işe yarar? Bu konuları konuşuyor olacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Meditasyon ismi Latince meditatio kelimesinden gelir. Meditatio, derin düşünme, derinleşme anlamına gelir. Meditasyon birçok dinde ve kültürde manevi bir arınma tekniği olarak kabul edilir. İç huzuru bulma ve özbenliğe ulaşma tekniğidir aslında meditasyon. Birçok dinde ve kültürde manevi arınma anlamına gelir dedik. Örneğin İslamiyet'te karşılığı tefekkürdür. Hindistan'da Budizm, Tibet'te Bön, Çin'de Taoizm ve Japonya'da Zen'dir karşılığı aslında meditasyonun. Standart bir meditasyon tekniğinden bahsetmek mümkün değildir. Zira az önce de belirttiğim gibi birçok dinde ve kültürde değişik inançlarda çok değişik teknikler olarak uygulanır. Meditasyonda kişi zihnini ana odaklayarak farklı yönlere dağılmış olan dikkatini ve ruh parçalarını anda, tam şu anda birleştirir ve zihnini, ruhunu ve bedenini toparlar. Yani beden, zihin ve ruh bütünlüğü meditasyon sayesinde toparlanır, odaklanır. Bunu yaparken de aynı zamanda hem bedenini, hem zihnini, hem de ruhunu dinlendirir. Meditasyon aslında bir boşluk, farkındalık, bir olma halidir. Anda, şimdi ve burada olma halidir. Dünya üzerinde birçok meditasyon tekniği var. Ancak bunların içerisinde en etkili olan ve dünyada en çok uygulanan meditasyon türü transandantal meditasyondur. Transandantal meditasyonun temelinde herhangi bir düşüncenin etkisinde olmadan tamamen sakinleşerek bilincin aslında en güçlü uyanıklık seviyesine gelmesini sağlamaktır. Yani bir yandan zihni sakinleştirip dinlendirirken diğer yandan uyanıklığı maksimum düzeyde tutar. İç huzuru yaratır. Zihin bu meditasyon esnasında hem sessiz hem de uyanıktır. Zihin çabasızdır. Yani herhangi bir çabaya girmesine gerek yoktur. Böylece gün içerisinde oluşan stres ve yorgunlukta ortadan kalkar. Meditasyon esnasında dikkat tamamen andadır. Ana odaklanılır. Yani meditasyonun özü, temeli budur. Anda olmak. Şimdi ve burada olmak. İçinde bulunulan an esnasında gözlem yapılır. Ne hissediyorsun? Ruhun sana ne fısıldıyor? Yüksek benliğin sana ne söylüyor? İşte bütün bunları ancak ve ancak meditasyon esnasında anda kalarak duyabiliriz. Meditasyon esnasında hayat durur, zaman durur. Artık orada zaman yoktur. Her şey o anda vardır. İşte bu mindfulness dediğimiz anı kollamaktır. Transandantal meditasyon mantra kökenli bir meditasyondur aslında. Yani transandantal meditasyonu diğer meditasyonlardan ayıran kullanılan mantralardır. Mantra konusunu ayrı bir videoda kapsamlı olarak işleyeceğiz. Ancak şu anda mantra ile ilgili küçük bir bilgi vermek isterim elbette ki. Mantra bir kelimeyi ya da herhangi bir sesi tekrarlamak anlamına gelir. Bunlar herhangi bir ses değil, özel ses titreşimleridir. Bu ses titreşimleri sayesinde zihin sessiz ve sakin bir akışa geçer. Üstelik bu sayede bilinçaltına istenilen komutlar verilir ve istenilen düşünce yapıları, düşünce kalıpları yerleştirilir. Hani hep videolarımda söylüyorum. Bilinçaltını programlamanın, bilinçaltına ulaşmanın yolu anda kalmaktır. Ve bu sayede yani meditasyon sayesinde başarıyoruz işte bunu. Anda kalarak, sakinleştirerek zihnimizi, derinleştirerek bilinçaltının kapısından girmeye hazır hale getiriyoruz aslında. O an yani meditasyon esnasında
fiziksel, ruhsal ve zihinsel denge sağlanır. Zihinsel bariyerler ortadan kalkar. Yani bilinçaltı ile bilinç arasındaki zihinsel bariyerler, bilinçaltına ulaşmamızı sağlayan zihinsel bariyerler ortadan kalkar. Ve biz istediğimiz şekilde bilinçaltına komut verip onu programlayabiliriz. Bu sayede de bütünsel bir farkındalık, arınma ve yenilenme sağlarız. Meditasyonu yapmak için standart teknikler olmadığı gibi standart bir mekana da ihtiyaç yoktur. Yani siz kendinizi bu konuda geliştirdikçe her an, her yerde ve her zaman meditasyon yapabilirsiniz. Aynı zamanda tütsü, mum ve sakinleştirici müzik frekansları gibi yardımcı unsurlardan da destek alabilirsiniz. Bunlar o meditatif hale geçişi hızlandıran yardımcı unsurlardır aslında ve gerçekten faydaları var. Yani sürece geçişi önemli ölçüde hızlandırıyorlar. Mantralardan bahsetmişken mantra ile ilgili bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. Mantralar için ağzımızdan çıkan ses frekansları dedik ya. İşte bu seslerin, bunları söylerken ağzınızdan çıkan bu seslerin aslında ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Yani herhangi böyle ezberden bir tekrar yapmak yerine ne anlama geldiklerini bilmeniz gerekiyor mantra esnasında. Az önce de bahsettiğim gibi mantra konusunu ayrı bir videoda anlatacağız. Ancak burada en ünlü, en güçlü mantrayı biraz size anlatmak istiyorum. Hemen hemen hepinizin bildiğini düşündüğüm bir mantra bu. Meditasyonlar esnasında çok kullanılan bir mantra kendisi. Om sesi. Om ses titreşimi. Çok güçlü, çok etkili. Hint kültüründe mistik etkisinin çok güçlü olduğuna inanılan bir mantra. Om mantrası A, U ve M harflerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir mantradır. Ve bu her bir harfin bir anlamı var aslında. Örneğin A harfi, U harfi ve M harfi, bu üç harf bir araya geldiği zaman yeryüzü, gökyüzü ve gök katmanlarından oluşan üç dünyayı anlatır aslında. Bu üç ses bir araya geldiğinde, bu üç sesin titreşimi bir araya geldiğinde işte o üç dünyayı anlatır. Bunu ifade eder. Bazı kaynaklar Om sesinin yaratımın başladığı ses titreşimi olarak da yazar. Yani bu ses titreşimi gizemli bir biçimde aslında tüm evrenin özünü temsil eder. Meditasyon yalnızca size zihinsel ve ruhsal bir fayda sağlamaz. Aynı zamanda fiziksel olarak da birçok faydası vardır. Örneğin kan basıncını düzenler ve yüksek tansiyonu dengeler. Sizi kaygı, stres ve endişe gibi sorunlardan arındırır. Negatif duygu ve düşüncelerden de uzaklaştırır. En önemli bir diğer faydası da odaklanma yeteneğinizi artırır. Örneğin meditasyonu çocuklar da yapabilir ve çocukların, özellikle okul çağındaki çocukların derslere odaklanmak, sınavlara odaklanmak, daha başarılı olmak konusunda onlara çok destek olur. Yani çocuklar da meditasyon yapabilir. Aynı zamanda çok odaklanma gerektiren bir işiniz varsa, dikkat gerektiren bir işte çalışıyorsanız, bu gibi konularda da meditasyon size inanılmaz bir fayda sağlar. Yani siz pratik yaptıkça, egzersiz yaptıkça tıpkı bir fiziksel bir egzersiz gibi düşünün. Bunu düzenli olarak ve tekrar tekrar yapmanız gerekir. Bir süre sonra zaten profesyonel bir şekilde bunu yapabildiğinizi, her an, her yerde meditatif hale geçebildiğinizi göreceksiniz aslında. Yani sizin için gün geçtikçe daha da kolaylaşacak odaklanmak ve anda kalmak. Zaten hep ne diyoruz? Çekimin gerçekleşebilmesi için çekim yalnızca ve yalnızca anda gerçekleşir ve anda kalmak için de meditasyon çok iyi bir yöntemdir. O an geçmiş yoktur, gelecek yoktur. Andasınızdır, içinize doğru dönüyorsunuzdur ve içinizden, yüksek benliğinizden gelen sesi duyabiliyorsunuzdur ve o ses sizi yaşamınızda en iyi olana, sizin için en hayırlı olana doğru götürecek olan sestir. Ve bunu duyabilmenin tek yolu da
kulaklarınızı kapatıp, gözlerinizi kapatıp içe doğru dönmektir. Bu anlamda meditasyon çok ama çok değerlidir. Bu dediğim gibi yalnızca oturup, belirli bir mekanda oturup işte om demekle olmuyor. Yani bunun dediğim gibi birçok kültürde, birçok inançta farklı farklı yöntemleri var. Siz kendinize en yakın olan yöntemi seçip alabilirsiniz. Ancak hangisini seçerseniz seçin, bunu gerçek anlamda özümseyip, temelini anlayıp meditasyonun hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde ne kadar başarılı, ne kadar sakin, odaklı olduğunuzu fark edeceksiniz. Sizi fiziksel rahatsızlıklarınızdan da uzaklaştıracak. Yani bu bence herkesin günlük bir rutini olmalı. En azından ömrünüzde bir kez denemelisiniz. Eğer hiç denemeyenler varsa birlikte, yani yorumlar bölümünde yazarsınız, birlikte alıştırmalar yaparız. Belki meditasyon videoları da yükleyebilirim sizler için podcast şeklinde. Ben gerçekten bunun kendi hayatımda, biliyorsunuz ki her zaman bu kanalda kendi yaşadıklarımı, kendi deneyimlediklerimi aslında sizlerle paylaşıyorum. Hayatımda çok büyük açılımlar, çok güzel kazanımlar elde ettim. Meditasyon sayesinde mi oldu? Tamamen hayır. Yani tamamen meditasyon sayesinde oldu dersem yalan söylemiş olurum. Ancak meditasyon beni bu hallere hazırlayan çok önemli bir araç oldu. Yani beni çok destekledi. Bana kapı açtı. Kapıları açtı yani. Dediğim gibi meditasyon aslında sadece bir araçtır. Sizin anda kalma olayını tamamen başarıyor olabilmeniz lazım. Kolay bir şey olmadığının farkındayım. Ancak bunu deneyip görebilirsiniz. Kendi hayatınızda bir rutin haline getirebilirsiniz. Daha sakin, daha dingin bir kişi olabilirsiniz. Öfke problemleriniz varsa bunları sakinleştirebilirsiniz. Yani hayatınızda pek çok alanda değişim yaratacak bir yöntem olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Eğer bu konuda daha detaylı bilgi isterseniz, meditasyon çeşitleri ya da meditasyonun nasıl yapıldığı, yani bu konulara ilginiz varsa, ilginizi çektiyse bu video ve devamını istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde yazın dostlar. Hep birlikte ilerleyelim. Ben şahsen meditasyonun sizlerin hayatının bir parçası olmasını çok isterim. Herkes kendine göre, kendine uyan şekilde yapabilir dediğim gibi. Bakın, hiçbir konuda kalıplara takılmayın. Yani kendinizi belirli bir kalıpların içerisine koymaya çalışmayın. Her konuda olduğu gibi meditasyon konusunda da aynı şeyi düşünüyorum. Hepinizin anda kaldığı, full odaklanabildiği, kendini sakin, huzurlu ve mutlu hissedip bütün hedeflerini, bütün dileklerini gerçekleştirebildiği çok harika, çok mutlu günler diliyorum sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek aşkla kalın.